Geleceği görebiliyor musun? Geleceği görebiliyorum, evet. Bu video yüklendiği tarihten 3 ay sonrasına kadar kaç bin izlenme alacak? 400 bin. Kilit soru. Cinlerin var mı? Buradan çıkışta başımıza ne gelecek? Hiç birisinin falına bakarken zorlandın mı? 8-9 ay önce falan sanırım fal baktım o kadına. 6 aydan sonrası gözükmüyor dedim. Kadın 6 ay değil de 7-7,5 ay sonra öldü. Yalnızım. Hiç kimse yokmuş gibi. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Şimdi çoktan beri merak ettiğiniz bir konu vardı. Hatta büyücüyle yüzleştiğimizden sonra çokça istendi. Falcı ya da medyum da denilebilir mi bu arada? Medyumluk daha farklı bir boyut ya. Ama yine de biraz Denilebilir, yakın. evet. Denilebilir. Yani fal ve bu tarz alanlarda bilgi sahibi bir insanla, daha doğrusu bir falcı ile yüzleşmemiz isteniyordu. Ve kendisi bize Instagram üzerinden ulaştı, bir mesaj gönderdi. Mesajının karşılığında şu anda yanımızdasın. Tekrardan hoş geldin, sefa geldin. Arkadaşlar, kendisi Instagram'dan DM attı ve yüzleşme serisine katılmak istediğini söyledi. Evet, kendisinin mailine karşılık, mesajına karşılık bizler de bu işin olabileceğini söyledik. Fakat baştan uyaralım. Bu video yayınlanacak, videoyu kaldır gibi bir ihtimalin söz konusu değil. Bunu baştan söyleyeyim. Onun dışında kendisiyle bir bağımız zaten yok. Sadece böyle işte Instagram'dan yazdığı kadarıyla tanıyoruz. Tekrardan hoş geldin. Birçok sorumuz var. Instagram'da yapmış olduğumuz paylaşımların ardından birçok soru aldık. Sana sormamız gereken birçok soru var. Evvela sorulardan önce seni bir tanımak isteriz ama bize fazla detay verme. İsim, soyisim gibi şeyler söyleyebilirsin. İsmim Murat Can Savcı. Tam 10 yıldır fal bakıyorum ama bunun 5 yılını profesyonel olarak yapıyorum. Daha önceki 5 yıl daha amatördü. Sadece tanıdığım ve arkadaş çevremeydi. 10 seneden beri fal ile ilgileniyorsun. Anladım. Çok güzel. Peki bir sorumuz daha var. Bu soruda diyor ki falcılık nedir? Falcılık nedir? Şimdi fal, her insanın belli bir aura alanı var. Bu aura alanları ortalama 30 santim kadar falan. Bunu biyometrik fotoğraf makineleri çektikleri zaman görüntüleyebiliyorlar diye biliyorum hatta. Şimdi ben cadılıkla, reiki ile, işte enerjiyle, meditasyonlarla, elementlerle ilgilendiğim için benim aura alanım diğer insanlara göre daha geniş oluyor. Spiritüel konularla ilgim olduğu için. Şimdi biz seninle fal bakmak için buluştuğumuz zaman benim aura alanımın içine ben senin enerji alanını alıyorum. Doğal olarak senin enerji alanından yola çıkarak senin beyin dalgalarını okuyorum aslında. Kullandığımız malzemeler, tarot kartları, kahve fincanı, işte katina destesi, su, senin tamamen enerjini kopyalamak için. Sen karta dokunup enerjini bıraktığın zaman ben karta tekrar dokunduğumda senin enerjini buluyorum. Çünkü etrafımızda farklı enerji dalgaları da var. Seni bulabilmem için senin bir nesneye dokunman ve benim oradan bir enerji okumam gerekiyor. Neden falcılık yapıyorsun? Aslında falcılık yapmayı ben istemiyorum. Falcılık yapmamı insanlar istiyor. Normalde farklı bir mesleğim vardı geçmişinde. Üniversite bitirdim. Kurumsal bir firmada çalışıyordum. Ama sürekli insanlar fal baktığımı bildiği için çalıştığım iş yerine geliyorlar. Ellerinde fincanlarla işte fal bakar mısın? Sosyal medyadan mesaj atıyorlar. Ben farklı işler için insanlarla görüşüyorum. Her görüşmemin sonu fala bağlanınca demek ki dedim bu yolu seçmem lazım. Çevrende bu işi yapan, yani senin çevrende ya da ailende bu işi yapan başka birileri var mı? Var. Annemin çok güzel bir fal yeteneği var. Ama annem tabii ki bunu ticari amaçlı yapmıyordu benim gibi. O da kendi arkadaş çevresine, ailesine ve akrabalarına bakıyordu ama hala annemden fal isteyenler var. Yani dayım anneme WhatsApp'tan fincan fotoğrafı falan atıyor hala. Yaptığın iş, yani falcılık, İslam dünyasına göre, İslam alemine göre günahtır. Ve sen bunu bile bile nasıl bu iş yapabiliyorsun? Müslüman değilim çünkü. Neden Müslüman değilsin? Kafamdaki soruları farklı bir din cevapladığı için Müslüman değilim. Anladım. Bu konuyu daha sonra konuşmak isterim seninle. Olur mu? Dolandırıcı mısın? Hayır, değilim. Ama bu işleri yapanlar genelde dolandırıcı olarak biliniyor. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten evrensel hiçbir yetenekten para kazanmak etik bir davranış değil. Yani benim evet evrensel bir yeteneğim var. Fal bakabiliyorum ve bunun karşılığını almam. Yani yaratıcının bana bahşettiği bir yetenekten benim para kazanmam zaten etik bir davranış değil. Ama şurada bunu düşünmek lazım. Sonuç olarak ben sana belli bir zaman harcıyorum. Ben baktığım falan değil, sana harcadığım zamanın parasını alıyorum. Çünkü ne olursa olsun ben seni dinliyorum ve sana bir saatimi ayırıyorum ve benim zamanımı kimse bana geri veremez. Gördüklerinin hepsi doğru çıkıyor mu? Yanılma payları oluyor. Ama şöyle düşün, işte sana 10 tane şey söylüyorsam
10 maddelik bir fal baktıysam bunun 8'i 9'u gerçekleşiyor. Birkaç tanesinde yanılmalar, tökezlemeler olabilir. Bu hem seninle diyalog halinde fal baktığımız için beni yanlış yönlendirmenden kaynaklanabilir veya o süre zarfında kaderini değiştirecek başka bir şey yapmışsındır. Geleceği görebiliyor musun? Geleceği görebiliyorum, evet. Yani birazdan ne olacağını bilebiliyor musun mesela? Bunu öyle düşünme. Yani bir 5 dakika sonra ne yaşayacağımızı görmek mümkün değil. Tabii ki görmek mümkün ama bunun için farklı yöntemler ve farklı uygulamalar kullanmak lazım. Ama insanın kaderinde değişmeyecek, net yaşayacağı olaylar vardır, alın yazısı. Bunu hangi yaşlarda, ne düzeyde, ne şekilde yaşayacağını hissedebiliyoruz. Evet, duru görü diyoruz buna da. Anladım. O zaman şöyle bir detay vereyim ben izleyicilerimize. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Allah Teala Kur'an'ında diyor ki geleceği benden başka kimse bilemez. Buradan bir bilgi olmuş olsun. Madem geleceği gördüğünü iddia ediyorsun. Çok güzel bir sorun var sana. Bu video yüklendiği tarihten 3 ay sonrasına kadar kaç bin izlenme alacak? 400 bin. Net rakam mı? Net rakam. Yani 400 binin altında kalmayacak. Duydunuz arkadaşlar. 400 binin altında kalmayacak dedi. Günlerden, tarihlerden haberdar olun. 3 ay sonra bu videoya tekrardan bakın mutlaka diyorum. Kendi emellerin için, yani kendin için falı alet ediyor musun? Kendi özel hayatımı mı? Tabii. Hayır. Kendimle alakalı bir şey hissetmiyorum. Çünkü kendi geleceğimde olmasını istediğim şeylerle olacak olan şeyler çakışacağı için netleşemiyorsun. Yani bir şey yaşayacaksın. Bunu ben yaşamak istemiyorum. Ama o benim kaderimde var. Bu iki duygu birbirine çakıştığı için kendi geleceğimle alakalı net bir şey göremiyorum. Zaten bu bütün falcıların sorunu. Çeşitler var mı falda? Var. Mesela? Bağırsak falı bile var. Yani Osmanlı Devleti'nde mesela kuzuların karnına bıçak vurulup dökülen bağırsaklarından gelecekten haber veren kahinler vardı. Allah Allah. Yani şöyle düşüneceksin. Aslında önemli olan falı baktırdığın yöntem değil. Falı bakan kişi kim? Şimdi ben genellikle kahve tarot bakıyorum ama ben yıldızname, su falı, katine falı da bakabiliyorum. Ama ne doğrultuda bir fal bakacağıma göre değişir. Mesela katine falı tamamen aşk detaylı bir fal. Sadece senin aşk hayatını düzenleyen, gösteren bir deste. Aşk hayatla alakalı problemlerin varsa bunu kullanabiliriz. İzmirli bir büyücünün yaptığı bir deste. İnsanların aşk acılarını çekerek birleştirip tarot destesi üretti. Sonra öldürüldü zaten. Beki gibi. Bildiğim bayağı şeyler var. Onları dinleyeceğiz senden. Falcılığın ana halteri, yani asıl gelen yeri cinlerden haber almak mı gerçekten? Aslında öyle değil. Şimdi insanoğlu enerjisel anlamda cinlerden daha kuvvetli. Bu zaten dünyadaki, yani özellikle tüm semavi dinlerde ve kutsal kitaplarda bu geçer. İnsanlar cinlerden daha üstündür diye. Tabii. Yani hiçbir varlık gerçekten geleceği göremez. Ama sadece yaşama ihtimallerinin yüksek olduğu olayları hissedebiliyoruz falcılar olarak. Bunun cinlerle bir alakası olduğuna ben inanmıyorum. Çünkü ben 10 yıldır fal bakıyorum. Hiçbir şekilde bir varlığım yok. Ama şöyle bir şey var. Bir beyin 4 çeşit dalga yayıyor. Şimdi sen fal baktığın, ibadet ettiğin, uyuduğun ve rüya gördüğün dönemlerde teta dalgası yaymaya başlıyor senin beynin. Buna da üşüşen varlıklar oluyor. Yani evet, fal baktığın zaman varlıksal sıkıntı yaşıyorsun. Cinlerle alakalı problemler yaşıyorsun. Ama cinlerle, yani falı cinler sayesinde bakmıyorsun. Yani sen diyorsun ki aslında falın cinlerle hiçbir ilgisi yok. Falın Bu da sonunun cinlerle ilgisi var. sonunun. Neresi mesela o son? Şimdi falı baktım. Atıyorum bugün 10 kişi bana geldi. Tamam. 10 tane fal baktık. Bu 10 falın sonunda üstümde biriken enerji ve yaydığım teta dalgalarına oluşan varlıklar olacak. Üşüşen varlıklar olacak. Benim doğal olarak kendimi hem bu enerjiden hem de bu varlıklardan korumam lazım. Nasıl koruyorsun peki cinlerden kendini? Bunun için cadılıkla alakalı yöntemler var. Belli tütsüler. Bu arada cadı olduğunu iddia ediyor arkadaşımız. Evet. Belli tütsüler, doğal taşlar, yöntemler, işte belli mantralar var. Bunlarla varlıkları kendimden uzak tutabiliyorum. Korunmam da var zaten kendime. Peki bunun bir dua ile yaptığın oluyor mu hiç? Oluyor tabii ki. Yani Kur'an'dan bir ayetle korunabiliyorsun. Şöyle, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyorum. Çok okudum, defalarca okudum. Geri geldiği zaman biz dinlerin daha çok ezoterik taraflarıyla, yani bilinmeyen taraflarıyla ilgilendiğimiz için direktman bir ayet değil de Havvas ilmini kullandığım zamanlar oluyor. Yani İslami bir hocanın kullandığı yöntemleri kullandığım zamanlar ve durumlar oluşabiliyor, evet. Koruman var dedin. Koruman nedir? Ayna büyüsü diyorum ben buna, kendi tarifim. Yani aslında birçok cadının da bildiği bir tariftir. Aura alanımı
yani enerji alanımı bir ayna enerjisiyle kaplıyorum ve bana gelecek olan bütün negatif enerjiyi, nazarı, işte herhangi bir varlıksal sıkıntıyı tamamen geri yansıtmamı sağlıyor ve bunu da belli aralıklarla yeniliyorum. Kendimi korumuş oluyorum. Nasıl bir aralık bu? İşte bunu ortalama ben yılda bir kere falan yapıyorum. Cadılıkta sabbat dediğimiz günler var 8 tane. İşte mesela 31 Ekim Samhain, 21 Haziran, Yul gibi falan, Lita gibi. Bu günlere denk getiriyorum. Bu işten ne kadar para kazanabiliyorsun bir ayda? Değişir. Ortalama? Bunu söylemek zorundayım. Yani zorundasın. Yani 5-6 bin liraya geçiyor. Eğer çok iyi asılırsam onu da bulabilir. Ya bu tamamen benim performansıma bağlı ya. Anladım. Mesela son 10 gündür doğru düzgün çalışmıyorum. Enerji yapımı yenilemem lazım. Bugün de bizimle beraber Bugün harcamış de sizinle oldun. beraber. Peki bu işin bir eğitimi vardır mutlaka diye düşünüyoruz. Ama öncelikle sana sormak gerekir. Bu falcılığın bir eğitimi var mı? Var. Yani aslında direkt işte sana bir kehanet yeteneği, bir duru görü, duru işiti veya duru sezi, yani fal bakmana yarayacak olan bir yeteneği kimse sana bahşedemez ama şöyle bir eğitim alabilirsin. Astroloji eğitimi alabilirsin. Gezegensel denklikleri öğrenirsin. Burçları ve astrolojiyi öğrenirsin. Kişinin yaşama ihtimali yüksek olduğu olayları yıldız haritasından dökebilirsin. Böyle bir şey yapılabilir veya da tarot kartlarının anlamlarını çok iyi ve kombinasyonlarını çok iyi öğrenirsin. Gene fal bakabilirsin. Sen nereden öğrendin bu işi? Ben bu işi nereden öğrendim? Aslında fal benim hayatımda hep vardı. Çünkü ben çok küçüktüm. Annem fal bakıyordu ve ben fala inanmıyordum o zamanlar. İşte anneme Müslümandım. Günah olduğunu, işte yanlış bir şey yaptığını, asla geleceği bilemeyeceğini falan iddia ediyordum. Sonrasında ben tesadüfen bir arkadaşıma fal baktım. Fincanını açtım ve birkaç bir şey söyledim. Birkaç ay sonra söylediklerim oldu. Sonra insanlar bunu birbirlerine söyleyip yaymaya başladılar ve deli gibi insanlar bana fal baktırmaya geliyordu. Sonra bu fal yeteneğinin nereden geldiğini araştırırken işte parapsikoloji, cinleri, cadılığı ve spiritüalizmi öğrendim. En nihayetinde karşımızda bize bunu anlatıyorsun. Evet. Kilit soru. Cinlerin var mı? Cinlerim yok. Cinlerim yok ama yaptığım bazı ritüellerde ya da bazı ayinlerde çalıştığım varlıklar var. Bunlar cin mi? Bunların bir kısmı cin, bir kısmı demon, bir kısmı belki peri. Demon nedir? Peri nedir? Çok güzel. Demonlar şeytanla beraber cennetten çıkan melek. Herhangi bir şeyde bunlara başvurup destek alabiliyoruz veya bir bilgi edinebiliyoruz. Yani şöyle düşün, şu an toplumdaki insanlar varlıkları işte onu kendine aşık ettirmek için, para kazanmak için, giden sevgilisini geri döndürmek için kullanıyor. Biz daha çok evrensel bilgi için kullanıyoruz. Mesela şimdi ailemden kalan bir kitap var mesela. Ben bir varlıktan destek alarak o kitabın yerini bulacağım. Neresi, nedir? Anlatabilir Onu misin? söyleyemem. En azından bir ufak. Şehir olarak Trabzon'da. Tam Trabzon. Burada hemfikiriz. Ne arıyorsun? Aradığın şey nedir? Annemin kan bağı olan birinden kalan el yazması büyük kitaplar arıyorum. Büyük kitabı. Yani içinde büyünün nasıl yapıldığı yazıyor, öyle mi? Büyünün tarifleri yazıyor. Bulup ne yapacaksın bu kitabı? Okuyacağım. Nasıl bulacaksın? Varlıklarla. Yani sen hiç, aslında şöyle bir şey var, ilginçtir. Arkadaşlar bakın, bizim bilmediğimiz şeyler mi var acaba? Ben soruyorum şu anda. Bilmediğiniz bir şey mi var? Yani sen nasıl olacak da bulacaksın? Polisler dahi bugün narkotikler, şunlar bunlar, işte kılcal çalışmalarla bir şeylerin yoluna düşmeye çalışıyorlar. Devlet seni telefon sinyalinden nasıl buluyorsa Tamam. her nesnenin, her canlının ve her objenin bıraktığı da bir enerjisel sinyal var. Öyle düşün. Şimdi doğal olarak bu kitaplarla bağlantılı olan kişinin bir eşyasını, daha doğrusu mezarından bir toprağı buldum. Bir dakika. Sen şimdi mezardan bir toprak alarak, Evet. bedenindeki, yani bedenin gömülü olduğu yerden bir toprak alarak o izi sürerek Evet. o adamın kitabını bulacaksın, Evet. öyle mi? Doğru. Dünya tarihinde bir ilk. İnanın ben ilk defa duyuyorum ve bunu da buraya bir not olarak düşüyorum. Eğer o kitabı bulursan bizi mutlaka bul. Tamam. Eğer kitabı bulursan biz de bulursun zaten. Yine insanların kafasını karıştıran bir mesele. Hatta ben sana gereken sormuştum ya, hatırlarsan. Demiştim. Sen hiçbirisinin ölümünü gördün mü diye. Yani benim mesela örnek veriyorum. Falıma baktığını varsayalım. Ve sen fala baktığın sırada diyorsun ki Muhammed bir ay sonra öleceksin. Böyle bir şey gördün mü hiç? Gördüm. Yani bu başıma bir kere geldi. Bir kadının falına bakıyordum. Yaşlı bir kadındı zaten. Bir arkadaşımın babaannesiydi hatta. Hatta bu olay çok daha yeni yaşandı. 8-9 ay önce falan sanırım fal baktım o kadına. 6 aydan sonrası gözükmüyor dedim sende. Yani büyük ihtimal ya öleceksin ya da çok büyük bir sıkıntı atlatacaksın. Kadın 6 ay değil de 7-7,5 ay sonra öldü.
Şu an vefat etti. Allah Allah. Yani sen diyorsun ki ben bu kadının öleceğini önceden gördüm. Evet. Peki işin daha ilginci. Neden 6 ay dedin de işin uzattı? Hani 7 ay. Bunu şöyle söyleyeyim sana, bu tamamen sistematik bir şey. Şimdi bir kahve falını açtığın zaman fincanı kendi zihnimde ben belli aylara, mevsimlere ya da yıllar olarak bölüyorum. Onu denk getirememişim. Orada bir yanılma payım var, o kadar. Onun dışında 6-7. Çok bir şey fark etmiyor yani. Sonuç olarak birinin öleceğini söylüyorsun. Aynen. Arkadaşlar tekrar ediyorum, kimsenin geleceğini Allah'tan başka hiçbir şey bilemez. Senin anlattığın konularda ilginç. Senin hakkında cezai bir işlem uygulandı mı? Uygulandı. Neden? Çok zengin bir iş adamının fabrikasının doğal bir afetten kurban gideceğini, yanacağını, yıkılacağını ya da su basacağını falan söyledim. Yaklaşık bir 6-7 ay sonra adamın fabrikasını kundakladılar sabah saatlerinde. Allah Allah. Adam polis ifadesinde işte falcım bana söylemişti, fabrikamın yanacağını dediği için ben ifade vermek zorunda kaldım mesela. Tabii. Acaba bütün Şüpheli noktalar tamam mı? görünüyordu yani. Evet. Kundakçı diye. Yani sen diyorsun ki ben cezai işlem uygulandı. Tek o mu yani? Onun dışında da var. Yani kavgadan çok fazla hukuksal sıkıntım var. Bunun sebebi de fala gelen insanlarla tartışmam. Mesela önceden Bahçelievler tarafında oturuyordum. Şu an güvenlikli bir sitede oturuyorum. Taşınma sebebim bu. Bir tane kadına eşinin onu aldattığını söyledim ve kadın eşini yakaladı. Bu sefer adam bana sarıyor. Senin yüzünden. İşte sen söylemesen beni yakalamayacaktı. Sürekli tehdit mesajları, evime silah sıkmalar, işte kapıma Allah dayanmalar Allah. falan olduğu için o yüzden taşınmak zorunda kaldım. Duydunuz arkadaşlar, ben şahsen bayağı bir ilginç buluyorum bu konuları. Falcı olmak için öncelikle nasıl bir kişi olmak gerek ya da ne yapmak gerek? Falcı olmak için öncelikle çok sabırlı olman lazım. İkincisi de çok sosyal olman lazım. Çünkü her gün rahat 10-15 tane tanımadığım insanla görüşüyorum. Ve çok pozitif bir karakter olman lazım. Çünkü her gelen sana bir sorunu, bir problemi, bir sıkıntısı olduğu için geliyor ve sen onları dinlemek zorunda kalıyorsun. Bütün gün insanların derdini dinliyorum. Buradan çıkışta başımıza ne gelecek? Biraz düşünün ve gerçekten bir şey beklemesi gerekiyorsa, bir şey yapman gerekiyorsa yap. Nasıl bir şey? Yani bir işlem yapman gerekiyorsa sana bu işlem yapman için zaman veriyoruz. Buradan çıkınca başınıza bir şey gelmeyecek. Ama yakın zamanda bir trafik kazası atlatabilirsin. Ben mi? Hı hı. Nereden bildin bunu? Öyle hissediyorum şu an. Bak, önümüzdeki 40 ya da 45 günlük süreye iyi dikkate al. 40-45 gün sürede bir trafik kazası atlatabilirsin. Bana sorarsan herkesin yaşanabileceği, herkesin belki de içine düşebileceği bir olay olduğu için yani bunu bilmek için falcı olmaya bana sorarsan gerek yok. Bence var. Yaşamayabilirsin. Ama yaşayabilirim diyorsun. Ama yaşamayabilirsin. Emin de değilsin. Hayır yani. Ben söylüyorum, sen bunu yaşayacaksın 40 günlük süre zarfında. Kesin ama mi? herkesin başına gelebilecek bir şey diyorsun ya, belki yaşamayacak. Tam kesin bir şey mi? Değil? Kesin. Arkadaşlar 40 gün içerisinde eğer bir trafik kazası geçirirsem kazanmış olacağım. Benimle alakalı başka bir şey biliyor musun? Ya da olacak mı? Bence dikkatli olmalısın. Çünkü ben birkaç tane insanın ya da belki de sabit bir kişinin yakın zamanda seninle uğraşacağını hissediyorum. Yani tamamen büyüsel olarak seninle uğraşacağını hissediyorum. Yani biri sana bir şey yapabilir, o yüzden kendini koruma altına almalısın. Duydunuz arkadaşlar, kendimi koruma altına almam gerekiyormuş. Her zaman. Evet, sana bir müşteri olarak geldim. Merhaba Murat Bey, ben fal baktırmak istiyorum dedim. Bana bir falı kaç paraya bakacaksın? Şu an bir falı 100 liraya bakıyorum. Bunun da fiyatını neye göre belirliyorum biliyor musun? Şimdi ben empati kuruyorum. Bir falcıya gitsem verebileceğim en maksimum para 100 lira. Çünkü fazlasını vermem. O yüzden insanlardan da fazlasını istemem, etik değil. Yani biraz piyasaya göre hareket ediyorum diyorsun, öyle Evet. mi? Anladım. Yarın bir gün piyasa yükselse sen de yükseleceksin haliyle. Yani. Yeraltı filmle alakalı, yani bizimle alakalı fikirlerin nelerdir? Şimdi size karşı fikirlerim çok güzel, çünkü zaten güzel şeyler düşünmesem sana mesaj atmazdım. Özellikle büyücü videondan sonra ben sana mesaj atma kararı aldım ve kanaldaki hemen hemen tüm videoları izledim. Videolarınız çok güzel bir şekilde gidiyor. Ve kanalın daha çok büyüyeceğine inanıyorum ben. İnanıyorsun. Peki bununla alakalı kesin bilgi var mı? Bununla alakalı kesin bilgi yok. Kesin performansınıza bağlı. O zaman iyi çalışalım, iyi olsun diyelim. Baktığın bir fal yüzünden, bu zamana kadar bakmış olduğun bir fal yüzünden hiç bir cin rahatsız etti mi seni? Etti. Nasıl oldu, anlatır mısın? Yeni taşındığım bir evdeydim. O gün çok fazla fal bakmıştım, yani 15'in üstündeydi. Eve girdim, uyuyacağım. Yatağımdan çekilerek kapıya vurdum. Yani kendi bedenimi kapıya böyle vurarak
uyandım. Yatağımdan çektiler yani. Varlıksal sıkıntılar oluyor illaki çünkü Yani sonuç cinler olarak- seni yatağından çektiler. Evet. Yani demek ki falın biraz da cinlerle alakası varmış. Falın görme kısmının cinlerle alakası yok. Ama benim fal bakarken açığa çıkardığım enerjiye gelen varlıklar var tabii ki. Madem geleceği görüyorsun Murat, neden zengin değilsin? Çünkü kendimle alakalı geleceği göremiyorum. Kendimi göremediğim için hayatımda ne adım atacağıma tabii ki mantıken karar vermek zorunda Ben kalıyorum. bir müşteri olarak sana yaklaşacak olsam önce sana bakarım yani. Sen neden kendini göremiyorsun? Kendini göremeyen beni de göremez derim. Ama öyle düşünme. Şimdi şöyle düşüneceksin. Benim yarın öbür gün ne yaşayacağım benim için çok önemli. Ama senin yarın öbür gün ne yaşayacağın benim için önemli değil ki. Sen bana gelirsin, ben sana fal bakarım. Derim ki senin 5 ay sonra çok yakının biri ölecek. Bu benim umurumda olmaz. Çünkü buna ben üzülmeyeceğim. Ama kendi hayatımla alakalı bütün olaylar direkt duygusal olarak beni etkilediği için kendi hayatıma bakamıyorum. Ama senin ne yaşayacağın umurumda olmadığı için sana daha rahat bir şekilde bakım yapabilirim. Baktığın hangi fal çeşidinden sonra cinden sana rahatsızlık verebiliyor? Özellikle kahve falından sonra çok sıkıntı oluyor. Bir de Yani tarotlarda falan olmuyor Bir de mu? yıldızname'den sonra sıkıntı oluyor. Tarotlar daha çok enerjisel odaklı bir fal ama kahve falı ve yıldızname, özellikle su falı, zaten su falı demek direkt varlık davetiyle yapılan bir fal demek. Varlıksal destek alınarak yapılan bir fal demek. Bu üç fal Buna da türünden değinelim sonra, birazdan. varlıksal sıkıntı yaşıyorum, evet. Falcılık bir meslek midir efendim? Yani aslında baktığın zaman falcılık bir meslek değil. Ama bundan bir ticari gelirim olduğu için, bir gelir elde ettiğim için tabii ki meslek. Falcılıkta rütbe ya da yükselmek gibi bir şey var mı? Var tabii ki. Şimdi nasıl siz mesela bir YouTube kanalınız var, her videoda kendinize bir şeyler ekleyerek, geliştirerek gidiyorsanız biz de her fal baktıktan sonra tabii kendimizi geliştiriyoruz. Yani baktıkça daha da profesyonelleşiyoruz. Bir şeyi ne kadar çok yaparsan o kadar iyi oluyoruz. Peki falcı bir falcının falına bakabilir mi? Bir falcı bir falcının falına bakabilir. Çünkü ben de bir falcıyım ama benim de gittiğim birkaç tane falcı var. Hatta Anadolu yakasında bir kadına özellikle çok gidiyorum. Bu Anadolu yakasındakileri de hatta ona yönlendiriyorum. Çok memnunum, mesela bana bakabiliyor. Hiç birisinin falına bakarken zorlandın mı? Zorlandım. Kim Ee, ve neden? ismini veremem ama bir kadın vardı. Onun falına bakarken çok zorlandım. Artık böyle hani gözlerimin falan karardığı noktaya geldim. Bunun sebebi de kadına çok fazla uğraşmışlar ve kadına eşinin ailesinden dolayı çok fazla büyü yapılmış. Kadının o yüzden etrafı deli gibi varlıklarla dolu. Kadına ben fal bakarken kadının etrafındaki varlıklar beni o kadar çok sıkmaya başladı ki artık bayılacak noktaya gelmiştim. Hatta kadının oradan hani bir anda ben böyle eşyalarımı alıp çıktım. Daha sonrasında kadını arayıp özür diledim. Hani böyle bir problem var. Başka birinden destek al. Böyle bir sıkıntı yaşamıştım yani. Büyü. Büyüyü biliyor musun gerçekten? Biliyorum. Ne kadar biliyorsun? Yani büyüyü çok detaylı bir şekilde biliyorum. O zaman bize ölüm büyü yapmayı öğretebilir misin mesela? Öğretmem. Çünkü bunu birincisi ne amaçla kullanılacağını bilemem. İkincisi kadim öğretilerde, yani çok eski bilgilerde takas yöntemi vardır. Sen benden bir büyü tarifi alacaksan bana eşdeğer, yani aynı eşdeğerde başka bir bilgi vermen lazım. Bir nevi takasa girmemiz lazım. Çünkü seni yapacağın, yani benim sana karşılıksız vereceğim büyü tarifinde sen bunu uyguladığında bunun karması bana da dönecek. Bu dönüşü engellemek için biz seninle bir takasa gireceğiz. Sen bana bir bilgi vereceksin, ben de sana büyü tarifi vereceğim. Bu herhangi bilgi olabiliyor mu? Bu herhangi bir bilgi olmaz. Aynı Sadece eşdeğerde büyü. bir bilgi olur. Anladım. Peki hiç büyü yaptın mı? Çok önceden evet. Şu an neden yapmıyorsun? Çünkü şu an büyü yapmama gerek yok. Yani benim birine büyü yapabilmem için o insanın yani bana çok büyük bir yanlış olması lazım. Şöyle bir şey var. Karma dediğimiz bir yasa var. Hiçbir zaman bir insana büyü yapma ve iradeyle oynama hakkımız yok. Ama yapmamız gereken büyüler oluyor. Mesela nasıl oluyor? İşte hastalandığım zaman kendime şifa büyüsü yapabiliyorum mesela. Yani Allah. kendime bir şifa çalışması yaparak iyileşme sürecimi daha çok hızlandırabiliyorum. Atıyorum kilo problemim var, zayıflayacağım. İrademi ve açlık veya tokluk hissimi kontrol edebilmem için kendime bir bilinçaltı çalışması yapabiliyorum mesela. Yaptın mı? Yaptım. 155 kiloydum daha önce. 155 Yani kilo. şu an 87 kiloyum. Daha indirebilir misin? İndirebilirim. Yine büyüyle. Büyü denilebilir. Aslında irade. İrade. Ama bu iradeyi desteklemek işte. Bir büyüyle çaresi olmayan bir hastalığa, mesela kansere çözüm bulunabilir mi?
Şöyle bir şey yapılabilir. Şimdi zaten yaratıcı seni yaratırken senin öleceğin tarih belli. Ama atıyorum dönemsel olarak bir sınanma sürecindesindir ve bu hastalığı atlatacaksındır. Bu senin kaderinde vardır. Ama sen bu hastalığı 6 ayda atlatacaksan biz bunu 3 aya indirebiliriz. Veya hastalığın ağrılı bir süreci varsa biz bu ağrılarını, çekeceğin acıyı veya sıkıntını hafifletebiliriz. Tabii ki ölümü engellemek mümkün değil hiçbir büyüyle. Ama bu süreci rahatlatabiliriz sadece. Bu kadar madem bilgimiz var, falı biliyorsun, bulurum diyorsun, işte kayıpları çıkartırım, bulurum falan diyorsun vesaire. Büyüyü de biliyorum diyorsun. Peki toprak altında şu zamana kadar binlerce hazinenin yattığı söyleniyor. Hatta milyonlarca. Sen bu hazineleri bulabilir misin? Bulabilirim. Neden bulmadın? Ve hazine bulmak çok basit aslında ama şöyle bir şey var. Çünkü oradaki altınlar benim hakkım değil. Oraya onu gömen kişinin soyundan gelenlerin hakkı olan bir şey o. Bunun hırsızlıktan bir farkın olduğunu düşünmüyorum. Bizim cadılık felsefesinde asla hakkımız olmayan bir şeyi, bu doğadan da geçerli, alamayız. Yani şöyle düşün, biz bir ağaçtan elma kopardığımızda bile bunu yediğimizde çekirdeklerini toprağa atıyoruz. Çünkü onu bize doğa verdi, biz onu geri veriyoruz. Yani başka birine ait olan bir altını, bir hazineyi, bir defineyi kendi çıkarlarım için çıkarıp kullanmak bence tip bir davranış değil. Ancak şöyle olabilir. Senin ailen, annen, baban, deden bir yere bir şey gömmüştür. Bu senin hakkındır. Bulamıyorsundur. Sana bu konuda destek olabilirim. Sonuna geldik madem. Sonuna buna yakışan bir soru sormalıyız. Kayıplarla alakalı bana bir şeyden bahsettin. Ben kayıp olan bir şeyi bulurum dedin. Doğru mu? Doğru. Şimdi İstanbul'un kırsal bir bölgesinde, yani biraz İstanbul dışı taraflarında bir kadının oğlu garip bir şekilde kayboldu. Ve benden destek istediler. Ben kadının evine gittim. Kalp daveti dediğimiz bir yöntemle çocuğun nerede olduğunu görmeye çalıştık. Bu kalp davette şöyle bir şey. Kişinin zihnini davet ediyorsun. Yani senin beynini çekiyorum aslında ve sana sorduğum soruları sen bana cevaplıyorsun. Ama bunu çok uzun süreli yapamıyorsun. Yani 2 soru, 3 soru kadar soru sorma vaktim var sana. Çünkü senin zihnini çektiğim için senin vücuduna farklı bir enerji akımı yüklüyorum ve bu yükleyeceğim enerji sende farklı biyolojik rahatsızlıklar yaratabilir. Mesela ani bir kalp krizi geçirebilirsin ya da bir astım krizine girebilirsin gibi yan etkileri olduğu için kişiye zarar vermemek adına çok uzun süreçte sorular soramıyoruz. Ama böyle kaybolan bir çocuğun ev adresini bulmuştuk, yani nerede olduğunu bulmuştuk. Allah, nasıl girebiliriz Bir arkadaşımla beraber, hatta bunu biz karakola ve jandarmaya bildirdik. Yani çocuğun ailesi bildirdi. Ben daha sonrası ifade vermeye gittim. Sen çocuğu nereden buluyorsun? Nereden bulabildin diye. Kaçırılmıştı. İlginç ya. O yüzden hukuksal problemler yaşıyorum, evet. Sen diyorsun ki ben bildiğimle sıkıntı yaşıyorum. Tabii ki. O yüzden işte birine de yardımcı olurken bazen işte mesaj atıyorlar, bir şeyler istiyorlar. Çoğuna dönmüyorum, cevap vermiyorum. Yani gerçekten çok güvenmem lazım artık bu tarz işlemler yapabilmem için. Sonrası problem oluyor çünkü. Anladım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bayağı ilginç sorular ve ilginç cevaplarını aldık. Murat kardeşimize teşekkür ediyoruz. Kendisi baştan aşağı bize yardımcı olmak istediği için buradaydı. Gerçekten hiçbir ticari kaygısı yok. İnsanlara bilgi vermek istediğini söyledi. Müslüman olmadığını söylüyor ama Müslümanlığı da iyi bir şekilde bildiğini iddia ediyor ve Müslümanlığa karşı saygısını, sevgisini de bize güzel bir şekilde arz etti. Haliyle bizler de onun yapmış olduğu şeye saygı duyuyoruz. Yapmış olduğu işe de saygımız var. Fakat bazı konular var ya, hani kimse bana kalkıp bunun aslını veya bu budur dese de inanmayacağım şeyler. Mesela geleceği görmekle alakalı, işte büyülerle alakalı. Biliyorsunuz ki büyü yaptırmak hem yapana hem de yaptırana Allah Teala tarafından yasaklanmış bir şey olduğu için lanet üzerine çökmektedir. Haliyle biz büyü yapılmasına asla taraftar değiliz. Böyle bir işlem yapılmasından da kişileri uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Yani konuşulan her ne olursa olsun kendisi de aslında büyünün doğruluğundan bahsediyor ama yapmaktan pek yana değil. Doğru mu? Yok, yapmıyorum. Yani zaten büyünün doğru olmadığını herkes biliyor. Umarım arkadaşımız da hani bazı konularda yine karşılaşacağız, yine görüşeceğiz seninle. Ben hatta şu anda böyle bir yüzleşme yaptım. Ben kendim çok fazla İslami bilgi sahibi bir insan değilim. Yani bildiğim kısıtlı. Ama seninle gerçekten itikadi konularda çok mükemmel insanlar tanıyorum. Onlardan birisini karşına geçirip seninle konuşmak istiyorum. Tamam. Ben çok sevinirim. Sen de belki bu anlamda hani bir şeyler öğrenmiş olursun. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Videonun sonuna geldik. Tekrardan kendinize iyi bakın. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Bu kamerayla konuşabilirsin. Son olarak söylemek istediğim, cinlerim var, fal bakıyorum, yok. Cinleri olan insanlara fal baktırmayın. Yani cinlerim var, fal bakıyorum diyorsa yalandır. Öğrendiniz.
Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kartını biraz büyük tutar mısın? Oo. Kart şöyle tut. Tamam abi. Şu halimiz var. Ne abi ne oğlum? Tamam mıyız? Sedat Sanatçı mı seviyorsun sanki? İki küçük kol düğmesi